Herkese merhaba. Bu videoda veri doğrulama ile seçilebilen, daha sonra ilgili tabloda seçtiğimiz değerin olduğu satırı otomatik koşullu biçimlendiren bir tablo yapacağız. Şöyle görünüyor bittiği zaman. Mesela burada departmanlar olacak. Burada listeden seçebileceğiz mesela. Diyelim ki HR departmanı, insan kaynakları. O departmana ait sütunun bulunduğu satır verileri otomatik highlight şeklinde, yani istediğimiz dolgu rengi veya yazı tipinde burada görülebilecek. Örneğin IT'yi seçelim. IT'nin bulunduğu sütunun ilgili satırı şu şekilde işaretlenebilecek. Bunu yaparken de veri doğrulama ve koşullu biçimlendirme gibi Excel'in iki güzel özelliğinden yararlanacağız. Şuradan devam edeyim. Şunu sileyim. Şimdi buraya öncelikle veri doğrulamayı getirelim. Nereden yapıyoruz? Veri. Şurada veri araçlarından veri doğrulama. Şu izin verilen kısmı liste seçiyoruz. Kaynak kısmını da şuradaki departmanları bulunduğu veri aralığını seçiyoruz. Eğer veriniz azsa, bunları görünmesini istemiyorsanız aralarına noktalı virgül koyarak burada aynı işlemi yapabilirsiniz. Ve gizlemekte falan uğraşmak istemiyorsanız daha sonra. Çünkü yani bu direkt tablomuzu ilgilendiren bir şey değil. Bu bir araç aslında, o yüzden. Aralarına noktalı virgül koyarak, çok fazla değilse veriniz, bunu da yapabilirsiniz. Biz şimdi bu şekilde yapalım. Bakın, veri doğrulama alanları buradakiler geldi buraya. Şimdi de koşullu biçimlendirme kullanacağımız veri aralığını seçiyorum. Giriş, koşullu biçimlendirme. Buradan yeni kural. İngilizce Excel'lerde new rule diye geçer. Ekran açıldı. Pencere. Yeni biçimlendirme kuralından buradan biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullanı seçiyoruz. Burada şöyle yapacağız. Öncelikle birinci hücremizi seçip burada hangi sabitlemeyi yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Burada sütun sabit kalacak. Satırlar değişeceği için sütunu sabitleyeceğim. Bunun için de ne yapıyorduk? Dolar işaretini sütunun, yani B sütununun başına ekliyoruz satırlar değişeceği için. Eşittir. Nereye eşit olacak? Şuraya. Yani burayı seçtiğimiz zaman koşullu biçimlendirmemiz çalışacak. O yüzden burası sabit olacak. Yani hem satırda hem süturda dolar işareti olacak. Biçimlendirmemizi de şu şekilde yapalım. İstediğimiz bir dolgu rengi, dolgu efekti seçelim şuradan. Daha fazla renk. Bu renk güzel, bunu seçelim. Tamamı işaretleyip. İsterseniz yazı tipinde, yazı rengini de falan değiştirebilirsiniz. Şöyle tamam diyelim. Şimdi burada bir şey seçim olmadığı için herhangi bir şey çıkmadı. Örneğin satış departmanını, sales departmanını seçelim. Bakın, bu ilgili departmanın olduğu satır otomatik mavi renge boyanmış oldu. Şöyle finans departmanını seçtiğimiz zaman da otomatik o departmanın olduğu satır mavi renge boyanmış oldu. Dediğim gibi yazı tipini falan, yazı rengini değiştirebilirsiniz. Onu da şöyle yapıyorsunuz, onu da göstereyim. Kuralları yönet. Şimdi koşullu biçimlendirmeyi oluşturdunuz. Kuralları tekrar belirlemek istiyorsunuz. Kuralları yönet, kuralı düzenle diyorsunuz. Buradan biçimlendire gelip şuradan yazı tipine otomatik, mesela biz bunu ne yapalım? Bu şekilde olanların yazı tipi de yapıyoruz. Tamam diyelim. Tekrar uygula diyelim. Bakın, yazı tipi diğerlerinden farklı bir şekilde oldu.
Onu da bu şekilde kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.